bir fonksiyon kaybı olmuyor aslında safra kesesini aldığınızda. Fonksiyon yer değiştirmiş oluyor. Yediğiniz gıdaları da alıp sindirdikten sonra kanda karaciğere taşıyabilmeniz için suda çözünüyor hale getirmeniz gerekiyor. Safranın işlevi bu. Pankreas kanserinden bile bence daha tehlikeli kanserlerdir safra kesesi kanserleri. Safra aslında idrar gibi vücudun kullanmadığı malzemeleri atmak için kullandığı bir atık. Bu doğru ama tek idrar gibi atık olarak da küçültmemek lazım. Sebebi de çok ciddi fonksiyonları da var. İdrar vücudunuzdan çıkıp gidiyor. Safra karaciğerden çıktıktan sonra bağırsağa dökülüyor. Ve bunun döküldüğü yer de midenin hemen çıkışında 12 parmak bağırsağı. Safra burada bildiğiniz sıvı sabun işlevi görüyor. Normalde biliyorsunuz elinize yağ bulaşsa suyla yıkasanız o yağı elinizden çözemezsiniz. Yediğiniz gıdaları da alıp sindirdikten sonra kanda karaciğere taşıyabilmeniz için suda çözünüyor hale getirmeniz gerekiyor. Safranın işlevi bu. Yağları çözüp suda taşınabilir hale getiren vücuttaki madde safra. Dolayısıyla bir yanıyla atık ama bir yanıyla da bütün yağ metabolizmasının ve yağ emiliminin kilidi. O olmazsa vücutta normalde yediğiniz yağları sindiremezsiniz, dışkıyla atılır. Yağda eriyen ne varsa bunlar A, D, E, K vitaminleri bunları ememezsiniz. Üstüne üstlük kalori olarak da yağdan faydalanamazsınız. Vücut yediği yağı kullanamaz. Safra bu açıdan hani bir atık ama çok değerli bir atık. Bununla bağlantılı olarak hastalar bazen safra kesem çıktığında bana bir zararı olur mu diye soruyor. Ama oradaki temel hata safra kesesi safrayı üreten organ değil. Safra kesesi karaciğerin ürettiği safranın konsantre edilerek daha küçük bir hacimde saklandığı bir rezervuar, bir depo. Dolayısıyla kesenin çıkartılması safra metabolizması üzerinde bir etki yaratmıyor bir defa. En başta bu var. İkincisi safra yolları ile safra kesesi aynı tip hücrelerden oluşur. Dolayısıyla siz alt ucu kapalıdır safra yolunun normalde yemek yemediğiniz zaman. Sadece yemek yediğinizde açılarak safranın bağırsağa akmasına izin verir. Arada karaciğerin ürettiği safra kesede birikip suyu emilerek yoğunlaştırılıyor. Taş da zaten onun tortusu olarak oluşur. Siz bu sistemden keseyi çıkarttığınızda aslında sistemin hacmi 15-20 mililitre küçülüyor. Çok büyük bir şey değil, hacim değil. Ve safra yolları çok çabuk haftalar, aylar içinde genişleyerek bu eksilen hacim için yeni yer yaratıyor. Daha geniş safra yolları oluyor. Dolayısıyla bir fonksiyon kaybı olmuyor aslında safra kesesini aldığınızda. Fonksiyon yer değiştirmiş oluyor. Üstüne üstlük safra kesesi şişe gibi dibi olan maalesef bir şekle sahip. O yüzden dibinde tortu birikip taş oluşturabiliyor. Siz bunu çıkarttığınızda sistem altından açılan bir boruya dönüşüyor. Dolayısıyla hiçbir zaman bir daha tortu birikerek taş oluşturamıyor. O yüzden keseyi alıyorsunuz ve bir değişiklik yaratmıyorsunuz sistem üstünde. Şimdi safra kesesi ameliyatları ile ilgili hastalar geldiğinde çok sık konuşulan konulardan birisi aslında toplumda bu konudaki pek çok yanlış bilgiden kaynaklanan yanlış sorular. Şöyle ki mesela safra kesesi çıkan hastaların yumurta yiyemeyeceği, kızartma yiyemeyeceği, çikolata yiyemeyeceği gibi aslında tamamen yanlış birtakım bilgiler var. Bunların çıkma noktası sebep sonuç ilişkisinin karıştırılmasından doğuyor sanıyorum ama sonuçta safra kesesi çıktığında bunları yeme konusunda hiçbir sorun yaşamaz normalde hasta. Yok. Bu çok gene şehir efsanesi yanlış bir bilgi ve ama çok da sık uygulanıyor. Safra dediğim gibi karaciğer tarafından üretiliyor. Safra yolları tarafından bağırsağa akıtılıyor. Safra kesesi bunun üzerinde bir tali çıkıntı. Siz bunu çıkarttığınızda da fonksiyon kaybı olmuyor, fonksiyon değişikliği de olmuyor. Dolayısıyla sadece oradan baksanız bile hani evvelinde neyse sonrası da aynı olduğu için bir değişiklik yapmaya gerek yok. Bu bir. İki, safra salgısı gıdaya özel olarak yapılan bir şey değil. Yani size bir ultrason yapılacağı zaman radyolog size su bile içmeden aç karnınıza gelin der. Yani yumurta yemeyin, çikolata yemeyin ama ne bileyim ben marul yiyin demiyor. Hani safra 12 parmak bağırsağı gerildiği zaman salgılanıyor. Dolayısıyla siz bir balon sokup 12 parmak bağırsağında şişirseniz safra gene boşalır. O yüzden hani bir diyetin ne manası var ne bir fizyolojik zemini var. Zaten bu konuda da yapılmış çalışmalar var. Safra kesesi ameliyatı sonrası canının istediği her şeyi yiyen hastayla sıkı diyet uygulayanın arasında bir yıl sonra
pratik hiçbir sağlık farkı oluşmadığı gibi yemeyen yemediğiyle kalıyor. Yani şeyi bozmaya gerek yok. Keyfinizi kaçıracak bir şekilde bir diyet yapmaya gerek yok. Şimdi safra kesesi genelde taş, bazen polip yüzünden yapılan, aslında basit ameliyatlar olarak görülür ve, aslında dünyada en sık yapılan ameliyat da hakikaten safra kesesi ameliyatıdır. Ama o kadar da küçümsememek lazım. Bir yanlış yaptığınızda karaciğere giren, çıkan damarları çok yakın olduğunuz için yaratabileceğiniz hasar bütün karaciğeri ilgilendirecek ve sonunda mesela benim vaktiyle Çapa'da başıma gelen üzücüdür. 17 yaşında safra kesesi ameliyatı olup ama oluşan safra yolu yaralanması ve ona bağlı gelişen sorunlar yüzünden nihayetinde karaciğer nakli yaptığımız hastamız dahi oldu. Sonra organ koordinatörümüz oldu. Çok da sevdiğim bir insandır kendisi. Hayatı sonra gayet güzel devam etti ama böyle bir şanssızlıkla başladı. Safra kesesi deyip küçümsememek lazım. Bir. İki, safra kesesi ameliyatlarının tesadüfi olarak yaklaşık %1'i kadar az da diyebilirsiniz ama başınıza geldiğinde çok önemli olduğunu, düşüneceğiniz oranında, tümör saptanır. Bunlar, ya da sonrasında patoloji raporu geldiğinde. Bunlar aslında safra kesesi taşı diye ameliyata gelen hastalardır ya da bazen, işte, polipse o hadi biraz daha tümörü yaklaştırıyor ama safra kesesi taşı diye gelip hasta ameliyat olduğunda bazen cerrahi ameliyatta görür, bazen ameliyat sonrası patoloji raporu maalesef bunu gösterir. Eskisinden daha az karşımıza çıkıyor. Hem ultrasonun daha hassas bunu ayırt edebilmesinden hem hastaların biraz daha iyi bir ön değerlendirmeden geçmesinden hem de MR gibi elimizde çok etkili bir, eee, teyit, tanı aracı bulunmasından dolayı şüphe varsa, hani, ameliyat etmeden önce buna bakabiliyorsunuz. Böyle bir şey karşılaşılabiliyor maalesef. O noktada, tamamen tümörün ne derinliğe kadar girdiğiyle alakalı olarak safra kesesi ameliyatı yeterli olabilir. Bu sadece evre 1'de geçerli. Yani safra kesesi içine sınırlı. Submukoza dediğimiz kan lenf damarlarının geçtiği tabakaya bile ulaşmamış kanserlerde aslında lenf nodu metastazı olmayacağını biliyorsunuz. Derinlemesine doğru organlar aslında genelde 4 tabaka gibi kabul edilir. Safra kesesi çok dezavantajlıdır. Normalde mesela ince bağırsağın bir yuvarlak bir dikey 2 tabaka kası vardır. Safra kesesi tek tabaka kastır. Safra kesesinin karaciğere yapışık olduğu yüzde de o organların üzerini örten parlak tabaka da eksiktir. Dolayısıyla o tarafa doğru aslında 2 tabakası eksik. Evrelediğinizde aşağıdan yukarıya doğru 2 tabaka geçtiğinizde bir hastalıkta daha bağırsağın içindesiniz, öbüründe yan organın içine girmiş durumda oluyorsunuz. O yüzden, çok agresif, pankreas kanserinden bile bence daha tehlikeli kanserlerdir safra kesesi kanserleri. Bu noktada önden tabii bunu saptamak çok daha doğru bir şey. Kimi ameliyat edip kimi etmeyeceğinizi biliyorsunuz. Çıkarttığınız zaman diğer mutlaka bakmanız gereken ucu da safra kesesinin safra yollarına bağlandığı bir kendi kanalı var. Oraya ameliyatta eğer böyle bir şüpheniz varsa mutlaka bakıp sınırda tümör olmadığını patologdan teyit ettirmeniz lazım. Niye bunlar bir arada oluyorlar? Safra kesesi tümörü zaten safra kesesi fonksiyonunu bozan bir şey. Bu safra kesesi fonksiyonu bozulduğunda da taş olma sıklığı artıyor. Eskiden gene yanlış bir tıbbi bilgidir. Safra kesesi taşlarının tümör yarattığı sanılırdı. Böyle bir ilişki pek yok. Tersi var. Yani tümör varsa çalışmayan kesede taş oluşuyor. Doğrusu o. Bir de porselen kese dediğimiz kesenin dış çeperinin, kalsiyum birikmesiyle böyle porselen gibi taşlaştığı bir durumda kanser mutlaka oluyor sanırdık. Bunun da artmış bir aslında çok korkulacak oranı yok. Yani porselen keselerin içinde tümör saptamadığınız gibi tümör saptadıklarınızın bir sürüsünde porselenin hiçbir izi yok. Dolayısıyla öyle bir sebep sonuç ilişkisi kurmamak lazım ama, emm tümör varsa o hastada taş ya da çamur olması ve aslında basit yapılan ve hatalı yapılan bir ultrasonda sadece oraya odaklanmanın maalesef hâlâ, sonucu olarak ameliyat sırasında bazı hastalarda beklenmedik tümörle karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle, şu an hiçbir guideline'a dahi girmemiş durumda ama spesifik çalışıyorsanız ben, karaciğer, pankreas, safra yolu cerrahisine odaklı çalışıyorum. Benim polip nedeniyle gelen tüm hastalarda yaptığım ek bir güvenlik işlemi daha var. O da şu: laparoskopik yapıyorsunuz. Kapalı yaptığınız bu ameliyatlarda bir laparoskopik ultrason probu sahibiyseniz eğer ben mutlaka kolestektomi yani kese ameliyatı yapmadan evvel ultrasonla kendim ameliyat sırasında
duvar ilişkisini, bunun hangi tabakalarına girdiğini daha yakından görmeniz mümkün değil. Probu direkt keseye milimetrik olarak dayayıp, işte, nereye kadar girdiğini ölçebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Gerekirse aynı ameliyatta keseyle beraber kesenin karaciğerdeki yatağını da alarak çıkartacağınız bir yol dahi seçebileceğiniz şekilde mutlaka ve mutlaka ben, safra kesesi polibi yüzünden bilerek ameliyat ettiğim hastalarda, intraoperatif ultrason kullanıyorum.